Dostlar selamlar. Bir uygulama düşünün. Sadece yerli ve milli. Hiçbir yabancının yardımı olmadan bir 5 etiğinde yani terminal üzerinden grafik arayüzü olmadan çalışabilen bir program. Bu program ne yapabiliyor? Bu program sizin firewall denen güvenlik duvarınızı açıp kapatabiliyor. Bu program sizin dosyalarınıza ya da bilgisayarınıza internet üzerinden erişmek isteyen biri olduğunda o kişiyi banlıyor. O kişinin kendi bilgisayarında hiçbir zaman değiştirilemeyen MAC adresini, lokal ağda bağlı olduğu IP adresini, eğer lokal ağ değil online bir ortamdan sizin bilgisayarınıza erişmek istiyorsa erişmek istediği IP adresini, bunların hepsini size terminal üzerinden bildiriyor. Daha da iyisi, eğer kullanmak isterseniz bu kişilerin bilgilerini size mail adresiyle iletiyor. Böyle bir uygulama düşünün. Evet dostlar, o zaman şimdi uygulamamızı incelemeye geçelim. Bakalım bu neymiş, neyin nesi. Burada sitede incelediğimiz kadarıyla GitHub'dan indiriyorsunuz bu arada uygulamayı. Açıklamaya linkini koyacağım. İngilizce kısmını belirtmiş, Türkçe kısmı da var. Hemen bir kısaca okuyalım. Uygulamamız neymiş? Sonrasında da kurulum aşamasına geç. 5 ile yazılmış hafif ve terminal tabanlı bir ağ güvenlik aracı. MIT-M yazıyor. Man in the Middle atak saldırılarını algılar, şüpheli trafiği izler, güvenlik duvarlarını yönetir, logları temizler ve e-posta ile uyarıları gönderir. İngilizce ve Türkçe dillerini destekler, etkileşimli bir terminal menüsü içerir. Dostlar, Man in the Middle atak saldırısından açıklamaya başlayayım. Hatta ilk önce terminal tabanlı ne demek onu göstereyim size. Herhangi bir arayüzü olmayan, yani mesela biz buraya bu şekilde tutuyoruz, kaldırıyoruz, çekiyoruz, kapatıyoruz, böyle değil. Sadece terminalden mouse'u kullanmadan ok tuşlarıyla ve sayılarla 1, 2, 3, 4, 5 ya mesela artık kaçsa bunları yönetip kullandığımız uygulamaya deniyor. Şimdi bakalım uygulamanın içinde başka neler varmış. Güvenlik aracıymış. Ağ güvenlik, yani bir internet aracılığıyla bizi savunan bir program olsa gerek. Man in the Middle atak saldırısını algılıyormuş. Bu saldırıda arkadaşlar şöyle tarif edeyim size. Cihazımızı düşünün, modemi düşünün, interneti düşünün. Bizim önce bilgisayarımızda bir cihazda internete bağlanabilmek için modeme ulaşmamız gerekiyor. Modemden biz internete açılıyor. Modemle bizim cihazımız arasındaki noktaya bir hacker geçiyor ve oradan bizim modeme yolladığımız bilgilerle modemden bize gelen bilgilerin hem izlemesini yapıyor hem de o anda interneti manipüle edip bizi yanlış yönlendirebiliyor. Yanlış sitelere ve yanlış istediği bilgilere yönlendirip zararlı yazılımları bilgisayarımıza bulaştırabiliyor. Man in the Middle atak saldırısı budur aslında. Bakalım başka neler varmış. Şüpheli trafiği izler mi? Güvenlik duvarlarını yönetirmiş. Güvenlik duvarı dediğimiz şey aslında bizim firewall denen bir yazılım var arkadaşlar. Bilgisayara, internete bağlandığımızda bazı verilerin filtrelenmesini sağlıyor. Yani bize zararlı yazılımların bulaşmasını engelliyor. Burada bu duvarı indirip kaldırıp yani aç kapa yapabildiğimizi görüyormuşuz. Logları temizler diyor. Burada şunu demek istiyor aslında. Mesela biz bilgisayarımızda bu programı çalıştırırken bir cihaz bizim verilerimize erişmeye çalıştı ve kötü cihaz olarak bizim bilgisayarımız onu algıladı. Artık loglara düştü. Bizim yazılımımız o cihazı tespit etti ve engelledi. Logları temizlemek demek aslında burada tekrardan o cihazı kötü etiketinin kaldırılması anlamında düşünebilirsiniz ve bize e-posta ile bunları yolluyormuş. Türkçe ve İngilizce seçeneklerini desteklermiş. Bakalım burada, evet gördüğünüz üzere arayüzü bu şekildeymiş. Kurulum ve kullanımı diyor. Aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştır diyor. Buraya şimdi birazdan geleceğim. Gereksinimlerine bakalım. İşletim sistemi test edilenler. Linux ve Debian'da test edilmiş. Arch Linux ve Garudo'da, Manjuro'da, Endeavorus Linux'ta test edilmiş. Yani burada şunu demek istiyor aslında, neredeyse bütün işletim sistemlerinde Linux'un bütün desteklediği dağıtımlarda deneyebilirsiniz. Burada da şöyle bir şey var. Bunlar paketler. Yani gereken paketleri söylemiş burada ve bu paketleri bize işin güzel tarafı nasıl yükleyeceğimizi de komut komut söylemiş. Yani buradaki istediğimiz bir şeyi tutup kopyalayıp terminale yapıştırdığımızda paketi indiriyor. Burada daha güzel bir şekilde direkt demiş. Burada kurulumu Ubuntu'dan ya da Debian'dan yapacaksan buradan direkt bunu kopyalayıp terminale yapıştırdığında, Arch Linux'tan, Arch tabanlı bir dağıtımdan yapacaksan da direkt bunu kopyalayıp yapıştırabilirsin demiş. Yani burada gerekli olan programlarında ne kadar kolay bir şekilde yüklenebilir olduğunu yazmış buraya. Devam edelim. E-posta bildirimini anlatmıştım. Burada e-posta uygulaması denen bir uygulama var arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısımlarını göreceksiniz o şifrenin nasıl alındığını. Bu şifre yani Gmail'i ekstradan kullanabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Yetki sistemi çalıştırmak için de diyor sudo yetkisiyle, yani işletim sistemindeki yetkili kişi ile bu programın çalıştırılması gerekiyormuş. Normal bu kadar tool var, yani bu yetki isteyen bir kullanım. Burada da son olarak Gmail uygulama parolasının nasıl alınacağını bize güzel bir şekilde anlatmış. Burada aslında gerçekten temel olarak tüm bilgileri vermiş ve son olarak da demiş ki not, bu parola sadece bu uygulama içindir. Gmail hesabınızın ana şifresi değildir. Şimdi artık yüklemeye geçelim. Burada diyor bunu açın. Önce şu kurulum amacı, şunları yapmadan önce diyor bunları bir kurun. İsterseniz önce bir kuralım. Kurulum amaçlarını şöyle yapalım. Tak dedik.
Şifremizi istiyor. Şifremizi de yazdık. Sonrasında dostlar geldik dsniff'i de kuralım. Aynı şekilde yapıştırdım. Yeni versiyonu çıkmış. Yapıştıralım. Dostlar tüm gerekli uygulamalarımızı kurduktan sonra isterseniz artık Arch tabanlı olan kurulumu yapalım izninizle. Arch tabanlı değil daha doğrusu tüm Linux tabanlarında aynı. Gelelim kurulum ekranına. Aslında burada yapmamız gereken tek şey aşağıdaki komutları sırasıyla yapıştır diyor. Enter'a bastım. Bunu kurdu. O dizine gittim. Mac Security okeyledim. O dizindeyim şu anda. Çalıştırılabilir hale getirmek için bu komutta. Zaten birazcık Linux'la aşina olmaya başladığınızda göreceksiniz. Şu komut istediğiniz bir 5 dosyasının önüne yazdığınızda o 5 dosyasını çalıştırılabilir hale getiriyor. Şimdi ona tıkladım ve son olarak programımıza giriş yapalım. Şöyle bir büyütelim. Türkçe dil desteğini seçin diyor. Ben Türkçe dil desteğini seçtim. Dostlar bizden bir sudo parolası istiyor buraya giriş yaparken. Önce sudo parolamızı yazıyoruz. Burada uygulamamızın içindeyiz şu anda. Burada merak ettiğim şeyler var. Şimdi onları deneyeceğiz sizinle. Birincisi firewall aktif. Bu firewall'u az önce de söylediğim gibi nasıl düşünebilirsiniz biliyor musunuz? Windows'ta bazen hani eskiden de belki oynamışsınızdır böyle değişik oyunlar olsun. Bir launcher üzerinden kurulmayan internetten indirdiğimiz uygulamalar olsun. Belki geçmişte hile yapan arkadaşlar falan vardır bazı tarz oyunlarda. Bazı şeyler vardır yani Windows Defender'dan geçemem. Firewall'da öyle düşünebilirsiniz. Şimdi ben Firewall'u bir indirmeyi deneyeceğim. Tıkladım Firewall menüsüne girdim. Firewall açık şu an kapatmak istiyorum. Bilgisayar açılır ki şu anda şey yapılmış, durdurulmuş, disable edilmiş. Tamam dedim abi. Firewall'u kapattım tekrar açmayı deneyeceğim. Tamam okey Firewall açıldı. Şimdi benim burada denemek istediğim çok güzel bir şey var. Man in the Middle atak saldırısını denemek istiyorum. Şimdi bu saldırıyı diyor ki bana yerel ağdaki IP'leri takip etmek ister mi? Sadece. Şimdi burada neden biliyor musunuz? Şöyle bir durum oluşmuş bu uygulama hazırlanırken. Şimdi mesela ben bunu açtım. Man in the Middle atak saldırısını açtım. Public bir ağdayım. Yani bir kafede internette takılıyorum. Diyor ki ben bu uygulamayı açtığımda Steam olsun yabancı kaynaklardan bilgisayarıma veri akışı olduğunda onları da bir sıkıntı şeklinde, virüs şeklinde algılıyor. O yüzden diyor isterseniz sadece yerel ağdakileri açın. Hani diyor sadece yerel ağdan uygulama görevini yerine getirsin. Bu biraz da patch up gibi olmuş aslında. Takip etmek ister misin diyor. Evet diyorum. Sadece yerel ağdakileri takip etmek istiyorum. Evet dedim. Aç. Man in the Middle atak saldırısı açıldı arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl deneyeceğiz? Evet dostlar. Şimdi saldırıya geçmeden önce bilgisayarım yanımda hazırladım saldıracağım bilgisayarı. Savunma aracım bu şekilde burada açık. Burada size çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Şöyle bir sıkıntı var dostlar. Bizim burada bu uygulamanın bize sunduğu özelliklerden bir tanesi de bir saldırıya uğradım. Bilgisayarın senin bir saldırı altında. O saldırıyı yapan MAC adresiyle IP adresini tespit ediyor dedim ya. Bunu bizim mail adresimize mail olarak atıyor ve diyor ki dikkatli ol saldırı altındasın. Eğer Türkçe menüyü seçersek Türkçe şekilde aktarıyor. İngilizce menüyü seçersek İngilizce şekilde aktarıyor. Lakin burada şöyle bir problem var arkadaşlar. Burada sitemizi de inceleyelim. Adam burada bunu aslında anlatmış. Demiş ki bakın burada ayrı bir başlık. E-posta bildirimi için gerekli bilgiler diyor. Birincisi Gmail adresi. İkincisi Gmail'in uygulama şifresi ve bu gizli olarak saklanıyor. Yani hiçbir şekilde alıcı siz buraya mail adresini yazdığınızda zaten 5 kodları açık yani açıp bakabilirsiniz. Hiçbir şekilde bu uygulama şifresini yapımcıya yollamıyor. Alıcı e-posta adresi. Ya bizim totalde 2 mail adresimiz lazım. Bir tanesi mail adresini oraya açacağız. Uygulama şifresini gireceğiz ve diğer mail adresine ikinci seçtiğimiz mail adresine ilki mail atacak bizim yerimizde. Yani kafanızda oturtabilmişsinizdir diye düşün. İki gereksinimi bu şekilde tamam. Şimdi dostlar gelelim zurnanın zort dediği yere. Sadece bu e-posta özelliğini kullanmak için şöyle bir şey gerekiyor arkadaşlar. Burada anlatmış aslında adam. Demiş ki bu nokta mail adresine gidin ve Google hesabınızla giriş yapın. Sol menüden güvenlik sekmesine tıklayın. 2 adımlı doğrulama aktif değilse aktifleştirin. Ardından bu sayfada bilmem ne. Hadi biz yapalım şimdi o zaman. Tıkladım. Burası benim mail adresim. Şimdi adam ne diyordu? Aşağıdan sol menüden güvenlik sekmesine tıklayın. Tıklayalım abi güvenlik sekmesine. Ne diyor? 2 adım doğruyorum. Burada beni böyle bir yere atıyor. Evet. Bitwarden. Ya benim kullandığım şifre yöneticimle alakalı. Burada diyor ki önce diyor buraya bir giriş yapın. Ben buraya bir giriş yapayım. Evet dostlar. Giriş yaptım. Oradaki uygulama şifrem için. Benden uygulama adı isimde bir isim istiyor. Şimdi buna yazıyorum. Ne olsun? Mac savunma aracı diyelim. Oluştur diyelim. Evet dostlar burada sizle paylaşamayacağım bir şifre çıktı. Burayı blurlayacağım maalesef. Bu bizim uygulama şifremiz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız. Bunu kopyalayacağım uygulama şifremi. Evet dostlar.
Son olarak uygulama şifremizi de aldıktan sonra burada son bir işlem yapıyoruz. E-posta ayarlarını güncelle. Tıklıyorum buna. E-posta uyarı sistemi aktif edilsin mi? Evet, edilsin. Gmail adresimi soruyor. Yani benden ilk Gmail, o uygulama şifresi yazdığım Gmail adresini soruyor. Bakalım, yazıyorum kendi Gmail adresimi. Uygulama şifresini gizlemek ister misin diyor. Burada aslında çok ince bir detay var. Şunu söylüyor. Sen diyor burada evet dersen eğer uygulama şifren gizlenecek. Yani yanında, sağında, solunda biri varsa onların senin bilgilerini çalacağından korkuyorsan burada da gizleyebilirsin şifreni. Yani uygulama şifremi gizler misine evet diyorum. Hadi deneyelim, ben de videodayım sonuçta. Evet diyorum. Uygulama şifreni istiyor. Şimdi uygulama şifremi teker teker yazacağım. Hedef e-posta adresi diyor. Yani dostlar benim, sen bunu diyor hangi, yani tamam biz mailini aldık, bilgilerini aldık, hangi e-posta adresine mail atmak istersin diyor. Burada diğer e-posta adresimi yazıyorum. Evet dostlar, diğer e-posta adresimi yazdım, enter'a tıkladım. Ayarlar güncellendi. Evet, artık bizim merhabalar tekrardan. Sakın yanlış anlamayın. Videonun ham halini koyacağım. Fakat montajı yapıp bitirdikten sonra YouTube'a yüklemeden önce şöyle bir şey fark ettim. Saldırı yaptığımda saldırı aşırı karışık olmuş. Yani oradan onu çekiyorum, oradan onu çekiyorum. Windows ya bilgisayar yanımda, laptopu göstermeye çalışıyorum. Her şey birbirine girmiş, çorba olmuş. Sakın yanlış anlamayın. Ham hali olacak videoda. Ben sadece bir kere daha şahit olmanız için temiz bir şekilde göstermek istedim. Laptop yanımda 292 168 162 benim sunucu olarak kullandığım laptopun lokal adresimdeki IP'si. Bütün ekranlara bilgisayarımdan şahit olmanız için SSH'la bağlandım. Lokal ağdan şimdi o ekranı, direkt laptopun ekranını gösteremiyorum size. Kamera kayıt yapıp buraya aktarmak istemediğim için bu şekilde göstermenin daha sağlıklı olacağını düşündüm. Şimdi saldırıyı göstermek için bütün ekranlarımızı açalım. Saldırı yapacağım terminali de açıyorum şuraya. Hatta şunu aşağı alayım. Şu ikisini şuraya alayım. Bunu bunun yanına alayım. Arada boşluk kalmasın. Bu savunma yapacağımız terminal. Buradan Mac Security'ye girelim. Mac Security'yi çalıştırmadan önce şöyle yapalım. Buraya Gmail adresimi giriyorum. Burada da az önce zaten 36 geçe bu kendi bilgisayarımdan denediğim bir saldırıydı olup. Şöyle bir durum var. Doğal olarak saldırı yaptığım için laptop bilgisayarımdaki uygulamam laptopu banladı. Yani o IP'yi, o Mac adresini banladı. O yüzden resetlemem gerekti. Terminalden bir log temizliği yaptım. Zaten uygulamanın içinde de var. Aklınızda bulunsun. Deneme amaçlı denediniz. Sonra o bilgisayar onu engelledi. Logları temizleyip reboot atarsanız eğer düzeliyor. Tekrardan etkileşime geçebiliyorlar. Eğer komple temizlemek istiyorsanız, ben bir daha bir kere birini banladım artık banlı kalsın diyorsanız da şurada aşağıda ekranımı göstereyim. Uygulamamı açtım. Türkçe seçeneğini açtım. Sudo parolamı yazdım. Buradan manuel IP MAC adresi engellemeden bir kere biri size saldırdığında onun MAC adresini ve IP adresini alıp gelip buradan manuel engellerseniz ve bir daha logları temizlemezseniz o kişi bir daha size erişim sağlayamıyor. O da aklınızda bulunsun. Şimdi buraya mail adresimi çektim. Şöyle şu boyutta kalsın. Buradan man in the middle atak saldırısı için sadece yerel ağdakileri mi takip etmek istersin diyor. Evet diyorum. Açtım. İzlemeye başlanıldı. Şuradan nmap 192 168 1 20 sunucu bilgisayarımdan kendi savunma aracımı çalıştırdım. Bilgisayarın IP'sine nmap port taraması yapacağım şu anda. Aslında temel şey bu, yani burada size göstermek istediğim. Saat 46 geçiyor. En son mesaj 36 geçe gelmiş. Buradan port taramasını başlattım. Ellerimi kaldırdım. Saldırgan bulundu. Gördüğünüz üzere ve sisteme erişim engellendi. Saldırgan bulundu. Sisteme erişim engellendi. Ellerim hala havada. Mail adresimi tam ekran yapıyorum. Saldırgan tespit edildi. En son 2 saat önce buymuş. 0 dakika 15.47'de kendi mail adresim bana mail attı. Cihazınızda şöyle yapalım. Cihazınızda man in the middle attack saldırısı tespit edildi ve engellendi. Cihazın MAC adresi, IP adresi ve iyi günler dilemişim. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu dediğim gibi saldırının ham hali gene kanalda videonun içinde duracak. Ben sadece temiz bir şekilde saldırdığımı daha görmenizi istedim, o kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
saldırıyı gözlemlemek için son bir adımımız kaldı. Burada yandaki bilgisayara geçiyorum. Burada Man in the Middle Attack saldırısı aktif. Şimdi burada size şunu göstereyim izninizle. Evet arkadaşlar, şimdi o e-posta adresime giriş yaptım. Burada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şöyle göstermeye çalışacağım sizlere. Laptopumu aldım. Kendi IP adresimi Nmap scan kodunu çalıştıracağım. Çok basit bir kod. Nmap uygulamasını incelediğim videoda da bunu sizlere gösteririm. Şimdi izninizle Enter'a basıyorum. Bastım. Bu bilgisayarda şöyle göstereyim. Bu bilgisayarda Nmap scan taraması çalıştırıldı. Nmap scan çalıştırıldıktan sonra bakalım, bu laptopla işimiz bitti. Bunun kapağını kapattım. Dostlar, burada şimdi sizinle beraber bir şeye bakıyorum. Saldırgan bulundu ve sisteme erişimi engellendi. Lokal ağdaki IP adresi buydu. MAC adresi buydu. Saldırgan tespit edildi ve erişimi engellendi. Bize hem burada sunucu olduğu için muhtemelen bize saldıran kişinin hem private adresindeki MAC adresi geldi, hem lokal ağdaki IP adresi geldi ve lokal ağdaki MAC adresi geldi dostlar. Yani inanabiliyor musunuz böyle bir şey olmasına? Ve bu uygulama %100 milli ve yerli. Hani artık daha ne diyeyim? Şimdi son bombamızı patlatalım. Evet dostlar, logları temizledim. Şimdi bununla alakalı son bir dokunuş yaptım. Sizin de merak ettiğiniz üzere bu uygulamayı kim yazdı? Arkadaşlar, uygulamayı yazan kişinin profiline bakalım. Arkadaşlar, bu benim uygulamam. Tamamıyla kendim, yani tek başıma yazdığım bir uygulama. Sizinle bunu paylaşmak istedim. Yerli ve milli dostlar. Yerli ve milli. Ülkemizde bundan çok daha güzel şeyler yapılıyor. Ben de kendim bir uygulama yazmak istedim. Bunu da sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz üzere zaten az önce çalıştı. Son kapanışımızı yapalım. Dostlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uygulamamın linkini aşağı bırakacağım. 5 kodları açık. Eğer yalan söylediğim ya da herhangi bir değişiklik bir şey olduğunu düşünüyorsanız açıp kodlardan bakabilirsiniz. Zaten dediğim gibi kodlar açık. Lisansı var. Bu uygulamaya dayanarak maalesef bir suç unsuruna bulaşan bir insanlar olursa hiçbir şekilde üzerime yükümlülük kabul etmiyorum. Bu benim sadece kendi adıma yaptığım bir ufak bir projeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Lütfen bu uygulamayı kullanacaksanız da güzel amaçlarınız için kullanın. Uğraştım ve çok emek verdiğim bir proje oldu. Eğer destek olmak isterseniz sadece kitaba gidip yıldız tuşuna tıklayabilirsiniz. Yani o kadar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.